Arkadaşlar herkese merhabalar ama şu anda test aşamaları başladı. Bunların hepsini detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Tek tek bunların hepsini göstereceğim. Geçmiş dönemlerde neler yaşandı? Bakın konuşmalar, konular bunlardan ibaret. Ve konuların arzla alakalı olacağını söyleyebilirim. Ve şu anda da demo aşamasında olan P-Yet vardı. Buradaki P-Yet bir nevi böyle mühendisler, bir nevi böyle yani pi ile alakalı kurulacak olan bütün senaryonun inşa edilecek senaryonun hepsini bu adamlar işe aldı. Ve bu amada bunların artık hepsi konuşulacak. Detaylı bir şekilde konuşulacak. Burada zaten daha önceden bunların hepsi açıklanmıştı. Ve fiyatıyla alakalı bir konuşma yapmak istiyorum. Donald Trump'ın söylediği gibi piyasa buradan daha fazla yükselecek. Daha fazla yükselecek diye bir konuşma yaptı. Artık şu bulguları net bir şekilde konuşalım. Arzla alakalı konuşmalar olacak. Binance gibi borsalar, herhangi bir borsaların konusu dahi olmayacak. Bunların konusu 21'inde olacak. Öncelikle bunu söyleyeyim tarihsel olarak. Ben şunu söylemiştim. 12 Mayıs'ta sonrası bir düşüş. Dedim ya 8'i dememiştim. 8'inde bir başladı. 9, 10, 11'de bir başlangıç olacak. Artık 12'sinden sonra bir piyasa durağanlaşacak. Bu adamların konuşmak istediği konu bu mühendisler tarafından proje ölçeklendirme, projenin gidişatıyla alakalı birçok insan şu anda işe alındı. Bu adamların yapacak konuşması bizim için çok önemli. Heyecanlısınızdır. Eminim ki heyecanlısınızdır. Piyasayı hep birlikte takip ediyoruz. Şunu bir şekilde söyleyeyim. Aradan çıksın. Şimdi burada katıl butonu var. Katıl butonu aşağıda alım satım yapıyoruz. İlk haberlerden yararlanmak için biliyorsunuz ki 14'ünde Pi'nin aması var. Açıklama konusu var. 3 yıl sonra bir ama daha yapılacak. Yani o gün 14'ünde yaklaştık o güne. Çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum gerçekten de. Canlı yayın açacağız katıl butonunda. Buraya kesinlikle katılmayı unutmayın. En hızlı verilerden, en hızlı haberlerden kesinlikle yararlanabilirsiniz. 471 kişilik kadroya kesinlikle katılmayı unutmayın. Şimdi gelelim şu asıl konuya. Şimdi artık fiyatsal olarak biraz konuşalım mı? Yani fiyatının hesabını kitabını yapmaya değil de haberlerin gidişatını direkt söyleyeyim sizlere. 14'ünde ilk etap fiyatının yukarı yönlü hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. Hani o bizim bahsettiğimiz şu anda %70'lik kısım var ya, yani ATH kısmı. Hani oralara böyle geleceğini şayet düşünüyorum. Bu bir algıdır. Bu bir algıdır gerçekten de. Ama şöyle de ortada bir gerçeklik var. Bu adamlar olumlama bir şekilde konuşursa inanın fiyatı daha büyük, daha iyi yerlere geleceğini gerçek anlamda düşünüyorum. Adetimi sürekli arttırdım. Katıldaki insanlar, katıldaki üyeler adetlerini arttırdı. Sadece şu anda bizim beklenilen seviyemiz var. Orada satışımızı gerçekleştireceğiz. Alım yeri tekrardan olacak. 21'inden 22'sinden keza sonra. Çünkü Trump'ın bir konuşması olacak. Güzel şu an açıklamalar yapıyor. Bakın açıklamalar şu anda güzel. Fiyatı yukarı yönlü gidiyor ama bu haber fiyatlaması mı? Genelde haberi satın al ya da haberi sat diye bir algımız var. Bunu biliyorsunuz. Bir nevi bunu da gerçekleştirdik alım satımlarda. Ama şu ne olur ne biter, şunu da bir gelelim. Bakın şurada bir artık direnç var. 1.20 seviyesi en büyük direnç tekrardan. Bir kere denedi, çok büyük bir şekilde yükseldi. Şayet bir kere daha deneyeceğini düşünüyorum. Şu an ikili tepe yaptı. İkili tepeyi kırıp şunu yapacağına inanıyorum 4 saatlikte. Bakın şuraya tekrardan bir gelip ya buraya ikili tepe yapacak, şuraya ikili tepe yapacak ya da buraya vurup kıracak. Burada birlikte olalım istiyorum gerçekten. Birbirimizi kaybetmeyelim. Yani onu demek istiyorum. Şimdi buradaki konuşmaların hepsi bugünle alakalı aslında. Yani bugünle alakalı dediysem test aşamaları yavaş yavaş oluyor. Ama 14'ü ile alakalı geçmişteki dönemlere bakmamız lazım ki geçmişte bu adamlar neler yaşamış, neler olmuş, verdiği haberler, verdiği şeyler ne kadar etkili olmuş ki 14'ünde etkili olacak. Aslında bunu konuşmak lazım. 14'üne biliyorsunuz ki kısa bir zaman kaldı. Çok ya, bir günlük sayılı bir zaman kaldı. Saat yani bunu ne zaman konu yaptılar? Bunu ne zaman açıkladılar? 3 yıl önce açıklamışlar bakın mesela. Ama şuna da net bir duyuru yapabilirim ki daha saati genelde şöyle oluyor. Ya gece 3-4 civarında ya da akşam saat 9-10 civarlarında konuşmalar oluyor. Daha var, yani zamanımız var. O zamana kadar fiyatının yükselip şu anda sadece
ne konuşacak bu adamlar? Yani onu bekleyecek. Ya belirsiz şu anda. İnanılmaz belirsizlik var. Şimdi daha önceki, şimdi nereden takip ederiz, ne olur diye soracak olursanız canlı yayın yapacağız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunların hepsini çevirip Türkçe şekilde anlatmak istiyorum. Türkçe şekilde bunları konuşmak, anlatmak istiyorum. Genelde her zaman bu iki isim şu anda konuşmada dahil olmuş. Ama konuşmada da mühendisler, ölçeklenebilirlik yapan insanlar, birçok projeye dahil olan isimler bu amada gerçekleşecek. Artık son dönemleri oynanılıyor gerçekten de. Bir de şöyle bir şey var. Genelde benim hep her zaman anlattığım projelerde mesela bu gibi setuplarda her zaman Eylül ayına, Ekim ayına doğru götüren bir süreç var. Yani her zaman bu şekilde böyle olmuştur. Yani ben biraz daha basit anlatmak istiyorum. Yani biraz daha böyle dibine girmek istiyorum konuların gerçekten. Yani her şeyini araştırmak istiyorum abi. Çünkü yani son dakikalar. Yani hayalleriniz var, projeleriniz var. Bunlara doğru gitmemiz için bunları kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi birçok projenin geçmişteki dönemlerine baktık, gidişatına baktık. E, Şu süreçten sonrası beni gerçekten heyecanlandırıyor zaten. Bambaşka bir durum. İsterseniz birazcık saatlikten de bakalım. Bakın saatlikte de olsun her zaman bir bekliyor yani. Şimdi gelelim asıl konuya. Asıl konu diyoruz artık geldik 14'ün hacim inanılmaz yeterli. İnanılmaz yeterli. %30 %40 da düşse hacim inanılmaz yeterli. Ağzından çıktıkları herhangi bir cümle, arzla alakalı herhangi bir cümle. Yani şu an arz 30 milyon 40 milyon bir artış sergiliyor şu anda. Yani ağızlarına çıktığı her senaryo likiditeyi bir nevi destekliyor aslında. Yani bu adamların likiditeyi ne kadar çok sağlarsa piyasa hakimiyeti için o kadar iyi. Bir önceki videoda dedim ki piyasa hakimiyeti olarak 24'te 19'lardaydı mesela, 24-19 aralarındaydı, 12'ye kadar düştü. Bu iyi bir şey. Demek oluyor ki piyasa hakimiyetini iyice yönetiyorlar. Artık şunu bekliyoruz. 14'ü geliyor ve biz uyku yok yani, öyle söyleyeyim. Yani uyku gerçekten de yarın yok. Yarın P'de olan oyuncu, P sahipleri uyursa gerçekten de yani o heyecanı kaçırır, yani onu söylemek istiyorum. Biz de Türkçe olaraktan da bunu anlatacağız, dile getireceğiz. Tek konuşmaya ben yapmayacağım. Hem sizler de olacaksınız hem de 2-3 kişi daha dahil olacak. Yani bunu hep birlikte yapalım istiyorum. Şimdi bunları kapatalım. Bakın buradaki birçok senaryo şu an anlatıldı. Anlatıldığı gibi zaten bakın 2021'den sonrası, bu sırf bu konuşmadan sonra nereden baksanız bir 10 milyon 20 milyon P'ye dahil oldu. Eminim ki bu konuşmayın tekrardan bir olumlu havasını yaparlarsa, ki zaten yeni bir proje, olumlu bir havasını yaparlarsa ben fiyatının en azından %70'lik kısım olan 2.95 orayı kıracağını düşünüyorum. Son durumlara, son detaylara geldik. 0.56 demiştik. 0.56'ya kadar geldi. Tarihleri net oturduk. Şu süreçten sonrasında iyice takip etmek gerekiyor artık. Yani böyle biraz yatıp biraz şeye gerek yok yani, böyle uyumamıza, şey yapmamıza. Çünkü önemli bir günlerin içerisindeyiz. Uyku yok. Oldukça panik var, stres var. Bunların hepsini üzerimizden atacağız yani, öyle söyleyeyim. Az kaldı. Gerçekten de uyku yok ya. Harbiden de uyku yok. Çünkü son günlere geldik. Sadece yarın değil bu arada. Yani 22'sine kadar böyle. 22'sine kadar harbiden uyku yok. Panik var, stres var. Oldukça yoğun. En azından bunları yapmak lazım. Şimdi gelelim şuradaki konuya. Bakın buradaki bir nevi buraya çektiler. Değil mi? Bir nevi mühendisleri vesaire vesaire buraya çektiler. Bakın buradaki test aşamalarını şu anda gösteriyor. Yani paymentleri, ödeme yöntemlerini vesaire vesaire buradan gösteriyor. Bunlar birçok insan biliyor tabi, bakın bu senaryoyu birçok insan biliyor. Birçok insan denk gelmiştir ama size şunu söyleyeyim. Ödeme yöntemleriyle alakalı tekrardan bir konuşma gelecek. Bakın şu anda 20 seviyesini denemiş. Ödeme yönteminin 100 tane, 200 tane, hatta 300 tane bir ödeme yöntemi yapacağına inanıyorum ben. Bu şeyden sonra. Bu AMA'dan sonra kendilerine oluşturdukları siteler, merkeziyet, bunlar oluştuktan sonra ben ödeme yönteminin daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani insanlar fazlaca pi alacak, fazlaca bağış yapacak, mecbur kılacak, sistem mecbur kılacak. Sistemin mecbur kılması için bu adamların o amadaki gibi olumlu konuşması lazım. Tek şey bu. Umarım, gerçekten de umarım süreci birlikte takip ederiz. Çünkü insanlar 2,5 dolardan 3 dolardan aldırdı ve ben oralardan satıp
0.6, 0.5 seviyeleri geldi dediğimde gülmüştü birçok insan. Hatta 0.4'lere kadar düşmüştü. Oralara da geleceğini arzla alakalı söylemiştim ama gerçekten 3'e 5'e bakmak istemedim. Yani şu anki gidişatı görüyorsunuz. O yüzden şu anda bizim için en önemli süreç kesinlikle bunu beklemek. Sağa sola bakmadan planımız belli. Sadece bu amayı beklemek. Olumlu şeyler kafamızda, bu olumlu şeyleri söylerse gerçekten de satmak yok. Beklediğimiz seviye de çok belli olacak. Ama eğer ki olumsuz, o keza olumsuz konuşursak, olumsuz da neler olacak? Otomatik arzla alakalı otomatik şeyler dönerse ve bu merkeziyeti, bu ağ yapısını, bunları inşa etmezse mainnetleri tam anlamıyla ekosistemin bölücü parçaları, çünkü bunlar net parçaları bunlar. Bunları gün yüzüne çıkartıp konuşmazlarsa yatırımcı da fazla geleceğini zannetmiyorum. Ama gerçekten olumlu konuşursa bu amalardaki gibi, o zaman fiyatının daha büyük ölçüde yükseleceğini düşünüyorum. Birazcık daha grafikle alakalı konuşalım. Sonra kapatalım. Şimdi grafikle alakalı 1.20 seviyesi çok önemli burada. Keza katıl butonunda da bunların hepsini göstereceğim. Burada bir W çizdiğini düşünelim. Değil mi? Genelde her zaman böyle yükseliyor. Yani geçmiş grafiklere de bakabilirsiniz. Geçmiş grafiklerin hepsinde keza bu şekilde böyle hareket olmuştur. Hem Trump'ın konuşmasıyla hem de hacimle. Değil mi? Güzel bir haber çünkü ve hacim en büyük P'de şu an. Vurup kırması için bak sadece şurası. Sadece şurası abi. Buradan sonrası geldik iki arada bir derideyiz. Buranın dananın zıt dediği yer. İçeri girdik mi dananın zıt dediği yer. Da kopacak yani burada. Burada her şey kopacak. Burada hep birlikte olalım istiyorum. Ekrana yansıtacağım böyle. Konuşmaları yapacağız. Grafikte de ne yönlü dönüyorsa ona göre alım satımı yapacağız demek istiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.